Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Bitcoin White Paper'ında vurgulanan peer-to-peer kavramı merkeziyetsizlik fikrini ortaya çıkarmıştı. Bu kavram kişiden kişiye bilgi aktarımı anlamına geliyor. Finans araçları DeFi adını verdiğimiz geçişle bir çeşit merkeziyetsiz hizmetlere dönüşmeye başladılar. Bugün finansta yaşanan bu değişim, blok zincir teknolojisinin hayatımıza entegre olmasıyla birçok alanda baş göstermeye başladı. Paydaşların bir aracı olmayan ve verilerimizi yönetemedikleri finans modellerini sağlık, veri, nesnelerin interneti, arama motorları gibi araçlar takip etti. Bugün sizlerle bu değişimin sosyal medya platformlarında yaşanan bir örneğine tanık olacağız ve size merkeziyetsiz sosyal medya altyapı platformu Lens protokolü anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Merkeziyetsiz sosyal medyaları tartıştığımız bugüne gelene kadar web teknolojileri daha önce birkaç evrim geçirmişti. Lens protokolün önemini daha iyi anlamak için bu evrime hızlıca göz atalım ve birlikte 20. yüzyılın sonlarına uzanalım. 1990'lı yıllarda sade bir ekran görüntüsünden ibaret olan web siteleri tek taraflı bilgiye ulaşım sağlamanın ötesine geçemiyordu. Web 1.0'da statik, yani tek bir görsel dahi içermeyen ansiklopedi sayfalarına benzeyen web siteleri vardı. Kullanıcılar yalnızca bir şeyler okuyarak faydalanabiliyordu ve tüm bu bilgiler tek bir merkezden yükleniyordu. 2000'li yılların başına gelindiğinde Web 2.0 sesleri güçlü bir şekilde duyulmaya başladı ve insanlığı geleceğe taşıyacak teknolojinin artık Web 2.0 olduğuna inanılıyordu. Web 2.0 dönemi en çok kullanıcının internete dahil olduğu, içerik üretimine katıldığı, video ve görsel interaktif araçlardan faydalanıldığı dönemdi. Yine bu dönemde sosyal medya platformları ortaya çıktı. Web 2.0 bireyin bilgi üretme ve paylaşmanın yanında sosyalleşme ihtiyacına da yanıt verdi. Web 2.0'ın ilerlemesiyle birlikte bugün teknik bilgi gerektirmeyen, hazır veri tabanları ve paneller sunan Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube gibi çağın en popüler ve değerli şirketleri ortaya çıktı. Web 3.0 fikrinin ise birçok otoriteye göre 2014'te Polkadot'un da kurucusu olan Gavin Wood tarafından ortaya atıldığı kabul ediliyor. Web 3.0 temelde bireylerin kendi verilerini korudukları ve yönettikleri, merkezi olmayan bir ekosisteme işaret eder. Tam da bu noktada Web 2.0'dan ayrılırız çünkü az önce bahsettiğimiz medya devleri Instagram, Twitter gibi platformlar kullanıcıların verilerini işleme ve satma modeli üzerine kuruludur. 1990'lardan bugüne web kavramının gelişimini ve sosyal medyanın ortaya çıkışını ele aldığımıza göre şimdi bir Web 3 sosyal medya fikri olan Lens protokolün özelliklerine ve neleri değiştirdiğine bakalım. Lens protokol kullanıcıların tek bir NFT profille tüm sosyal medya platformlarına bağlanmalarını ve verilerini blok zincir üzerinde saklayarak kontrol etmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir sosyal medya altyapı platformudur. Arkadaşlar, bu verilerden kastımız profilinizdeki takipçilerden tutun, paylaşılan mesajlar, beğeniler, yorumlar ve fotoğraflar dahil tüm içerikleriniz ve hareketlerinizdir. Bunun yanında Lens, kişilerin topluluklarla doğrudan bağlantı kurmasını amaçlar. Kullanıcılar kendilerine ait bir profil NFT'sine sahip olurlar ve tüm işlevleri tek bir NFT ile yaparlar. Yani Lens protokolü herhangi bir uygulamanın bağlanabileceği bir arayüzdür. Örneğin merkezi olmayan bir Twitter, Instagram, TikTok düşünün. Bunların tamamına Lens üzerinde sahip olduğunuz NFT profilinizle tek hamlede bağlanabilecek ve bilgilerinizi taşıyabileceksiniz. Lens protokol özünde kişilerin sahip olduğu verileri değerlendirmesine olanak tanır. Bugün Instagram'da, Twitter'da size ücretsiz hizmet sağlarken aynı zamanda verilerinizi kullanıp, düzenleyip, satarak para kazanır. İşte Lens protokol bu verilerin sahipliğini edinmenizi, hatta isterseniz kişisel deneyimlere dayanarak reklam verip gelir elde etmenizi sağlar. Her şey bir NFT olarak cüzdanınızdadır ve tüm verileriniz burada saklanır. Yani Lens protokol kendisi bir sosyal medya platformu değil, sosyal medya platformlarının üzerine taşınabileceği ve üretebileceği merkeziyetsiz bir altyapı projesidir. Şimdiden Lens protokol üzerinde inşa edilmiş 9 tane uygulama mevcut. Bunlara hızlıca değinerek geleceğin sosyal medya platformları nasıl bir vizyon sunuyor buna bakalım. Lens'ter sahip olduğunuz NFT profiliyle giriş yaptığınız ve içerik paylaştığınız, toplulukları takip edebileceğiniz Twitter benzeri bir çeşit merkeziyetsiz sosyal medya uygulaması. Bir diğer uygulama olan Clipto ise ünlülerle etkileşim kurabileceğiniz ve içerik oluşturuculardan kişisel taleplerle video oluşturmanızı yarayan merkeziyetsiz bir uygulama. Bu aslında Cameo adlı sosyal medya uygulamasının merkeziyetsiz versiyonu. Popüler kripto Twitter yıldızı Gabriel Haynes'in Cameo'ya başvurusunun reddedilmesiyle ilk defa kripto fikrinin ortaya çıktığı, tanıtım bloklarında yer alan ve bizim de dikkatimizi çeken bir detaydı. Buna dayanarak kripto ve Lens protokolde inşa edilen sosyal medya platformları tamamen bağımsız ve eşitlikçi olduklarını savunuyorlar. Nitekim günümüz sosyal medya platformlarında yönetim, platformun çıkarlarını gözeten bir dizi karar alıcıdan oluşur ve bu yönetimin istedikleri hesabı açma, kapatma
tanımlama ve kısıtlama yetkileri mevcut oluyor. Zilli isimli bir başka sosyal medya platformunda ise görevlere dayalı ödüllendirme mekanizması var. Görevleri tamamlayan kullanıcılar çeşitli şekilde jetonlarla ödüllendiriliyor. Lensfriends, tüm bu sosyal medyaları kullanan profil sahiplerini görüntülediğiniz, takip ettiğiniz ya da farklı komutlar verebildiğiniz bir çeşit arayüz. Alp Finans'a geçtiğimizde kullanıcıların DeFi yatırımlarını yönetebilecekleri bir sosyal medya platformu görüyoruz. Sosyal medya platformu diyoruz çünkü Alps Finans, oyunlaştırılmış bir uygulama ve diğer kullanıcılarla etkileşim sağlayıp rekabet edebileceğiniz sosyal bir DeFi hizmeti de sunuyor. Favor protokol daha önce popüler olan oyna kazan modelinden esinlenerek oluşturulmuş ve paylaş ve kazan mantığına dayalı bir sosyal medya platformu kurmuş. Anlayacağınız burada paylaşım yapanlar Favor jetonla ödüllendiriliyor arkadaşlar ve platform Lens üzerindeki tüm sosyal medyalarda en popüler içerikleri bir araya getiriyor. Favor'ı yine bir başka blog ve sosyal medya platformu olan Iris takip ediyor. Iris aynı zamanda popüler blok zincir projesi Livepeer ile de ortak çalışıyor. Sepana ise Lens üzerindeki profil sahiplerini, çeşitli içerikleri aratabileceğiniz Google'vari bir arama motoru. Gördüğümüz gibi burada bir ekosistem inşa ediliyor arkadaşlar. Adamlar tüm ihtiyaçlarını kendi ekosistemlerinden karşılamışlar ve hala yeni platformlar entegre olmaya devam ediyor. Projenin resmi veya gayri resmi yol haritası paylaşılmamış arkadaşlar. Lens'te işler biraz da üzerinde çıkan uygulamaların gelişmesiyle ilerliyor. Örneğin Favor kendi yol haritasına sahip ve kendi jeton modelini kullanıyor. Bu uygulamalar geliştikçe aslında Lens'in de yol haritası biraz daha ortaya çıkmış olacak. Biz şimdi Web3 dünyasında sosyal medya fikrini ortaya atan ve Lens ekosistemini inşa eden ekibe birlikte göz atalım. Lens protokol bilinen büyük DeFi platformlarından Aav'nin kurucuları tarafından inşa edildi. Aav'nin CEO ve kurucusu olan Stanik Kulechov, projenin fikir babası ve Lens protokolü sosyal medya uygulamalarının amiral gemisi olarak betimliyor. Daha önce blok zincir teknolojisiyle başarılı bir proje ortaya çıkarmış ekip tarafından tasarlanması oldukça etkileyici. Ayrıca Aave protokol kurucuları Lens protokolde birer profil sahibi ve tüm ekosistemi burada profil sahibi olmaya teşvik ediyorlar. Hatta Aave ekibi çoktan Lens profiline ayak uydurmuş olacak ki tüm ekibin Twitter kullanıcı adlarına birer Lens ibaresi sıkıştırdıklarını görüyoruz. Jeton ekonomisi hakkında henüz bir gelişme paylaşılmamış arkadaşlar. Platformda bir ICO, IDO süreci olup olmayacağına dair de net bir bilgi yok. Daha önce benzer bir dijital kimlik platformu olan ENS, platform kullanıcılarını büyük bir airdropla ödüllendirmişti. Lens protokolünde buna benzer bir ödüllendirmeye gidebileceği dedikodular arasında. Geldik sosyal medyaya arkadaşlar. Lens protokol Twitter'da 95.000, Discord'da 28.000 üyeye sahip. Projenin Telegram veya diğer resmi sosyal medya hesaplarına ulaşamadık. Ayrıca daha fazla detay almak için iletişime geçmek istediğimizde bir karşılık da bulamadık. Bununla birlikte Lens protokol üzerine inşa edilen sosyal medya platformlarının her biri kendi sosyal medya hesaplarına sahip ve giderek büyüyor. Kullanıcıların buralar değerlenir Rezal'ın misali şimdiden yerini almaya çalıştığı ve hatta günümüz firmalarının oraya kayma ihtimaline karşı çeşitli profillerin domainlerini satın almaya çalıştıklarını biliyoruz. Yine burada akıllara Ethereum Name Service üzerinden domain alıp satan kullanıcılar geliyor. Buraya kadar Lens protokolünün ne olduğuna ve neleri değiştirmeye talip olduğuna değindik. Oldukça dikkat çekici ve hızlı büyüyen bir ekosistem inşa ediyorlar. Herkes bir an önce orada yerini almak ve fırsatlardan faydalanmak istiyor. Lens protokolün bugün için aktif ve geçerli bir profil NFT'sini oluşturma metodu yok. İstediğinizde bir Lens profili de satın alamıyorsunuz. Şu günlerde çeşitli etkinlikler ve partnerliklere ödül olarak whitelist'e katılma hakkı tanıyorlar. Platform bir IDO sürecine gidecek mi ya da isteyen herkes bir profil sahibi olabilecek mi soruları bilinmezliğini korurken biz her incelemede yaptığımız artılar ve eksiler kısmına geçelim. Eldeki verilere göre Lens protokolü özen kılan özelliklerine ve risklerine göz atalım. Geçtiğimiz günlerde Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın almak için çeşitli müzakereler başlatarak Twitter'ın kapısını çalmıştı. Gittikçe uzayan ve bir sonuca ulaşmayan müzakereler sonucunda Twitter yönetimi Elon Musk'ı dava etmişti. Peki neydi bunca kavganın sebebi ve ardı astarı bir sosyal medya platformundan ibaret olan Twitter'ın milyarlarca dolar değere ulaşması? Biz tüm bu savaşı bir çeşit veri savaşı olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Elon Musk'ın satın alması durumunda tüm kullanıcıların verilerine, kısa yollarına erişebileceği ve belki de bunları kendi şirketleri üzerinde manipülatif şekilde kullanacağı bir durum söz konusuydu. Lens protokol gibi merkeziyetsiz çözümler verilerin blok zincire işlenerek herhangi bir kuruluş tarafından manipülatif şekilde kullanılmasının önüne geçiyor. Lens protokol verilerimizi kendi kontrolümüze sunuyor. Bu bakımdan sırtımızdan para kazanan dev firmaları devre dışı bırakarak mahremiyet temelli bir sosyal medya kullanımı sağlıyor. Lens protokol üzerine inşa edilen sosyal medya platformlarında kişiler kendi verilerini kullanıma açarak veya çeşitli görevlendirme mekanizmalarıyla para kazanma imkanı sunuyor.
Tek bir profille tüm platformlara erişim sağlayarak hem tüm profillerinizi tek merkezden yönetiyor hem de olası sahte hesaplara karşı korunmuş oluyorsunuz. Lens protokolün henüz bir jetonu yok. Hem Lens adına hem de üzerine inşa edilen uygulamalar adına yüksek kazançlı airdrop ihtimali iştah kabartıyor. Lens profiliniz bağlı olduğu uygulamalardan ve verilerden ayrılmıyor arkadaşlar. Yani ayak izimiz takip edilmesin diye tüm verilerimiz profilimize gömülü. Bu güvenlik ve merkeziyetsizlik için gerekli olsa da yarın bir gün Lens profilinizi satmak istediğinizde tüm verilerinizin de karşı tarafa geçeceğini bilmeniz lazım. Lens geliştiricileri kişisel güvenlik için verilerinizin profilinizde bir bütün olduğunu ve satmayı tavsiye etmediklerini söylüyorlar, ancak bu konuda topluluğu uyarmaları gerekir. Yakın gelecekte bu açıktan faydalanarak çeşitli dolandırıcılıklar yaşanırsa Lens başlamadan biter arkadaşlar. Bununla ilgili önemli uyarılarda bulunan bir influencer'ın Türkçe makalesini açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Oradan göz atıp Lens profilinize buna göre yön verebilirsiniz arkadaşlar. Henüz proje çok erken aşamada. Yol haritasına dair de detaylı bilgiler paylaşılmamış. Bir jeton çıkacak mı? Çıkacaksa bu jeton ekonomisi planlaması gerekli niteliklere sahip olacak mı? Belli değil. Bugün merkezi yönetimlerin mücadele etmesine rağmen engelleyemediği nefret söylemi, ırkçılık, küfür gibi çeşitli eylemlere karşı bir koruma sunuyor mu? Ya da bu korumalar yeterli mi? Henüz bilmiyoruz. Platform Polygon blok zinciri üzerine kurulu ve düşük işlem ücretleri içeriyor. Bununla birlikte günümüz sosyal medya platformları ücretsiz hizmet verirken Lens protokol işlem ücretleri, profil NFT ücreti ya da whitelist gibi koşullar sunarsa kullanıcıları buraya çekmek ve aktiflik sağlamak zor olabilir. Lens protokol sosyal medya kullanımına yeni bir soluk getirerek birey odaklı deneyim sunuyor. Belki de işimizi, sosyal hayatımızı yöneteceğimiz, hatta DeFi'ye bağlanarak varlıklarımızı yöneteceğimiz devasa ve merkeziyetsiz bir ekosistem. Kulağa şimdiden oldukça heyecan verici geliyor. Buradan bu projenin danışmanı ve hazırlık aşamasındaki yardımlarından dolayı Bülent hocama da teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.